Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca değerli metallere bakalım. Biraz karışık bir görünüm var. Bakın öncelikle bir gümüşle başlayalım. Gümüşte şu düşüş sonrasında bir tepki geldi. Hatta şurada alıcı satıcı dengesini anlamaya çalıştık. Fakat pazartesi günü oldukça güçlü alımlar geldi. Alıcıların oldukça güçlendiğini gördük. Putin'in açıklamalarından kaynaklı bir hareketti bu. Sonrasında tekrar salı günü bakın alıcılar devam etti fakat burada minimum tepki sınırından çok sert satışlar almaya başladık salı günü ve şu anda da bakın satışların devam ettiği bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla bu düşüşün minimum tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. Bu da aşağıda 29.67-29.70 bu destek bölgesinin kırıldığı bir süreci bize gösterebilir. Burada artık önümüzdeki günlerde takip edeceğimiz arz güçlü bir şekilde devam ediyor mu? Çünkü bakın 31.56'da önemli bir bölgemiz vardı. Minimum tepki sınırımızdı burası. Buradan çok sert satıcıların geldiğini gördük ve bu devam ediyor mu? Gün kapanışlarını burada takip edeceğiz uzun vadeliler için. Eğer böyle gövdesi büyük kırmızı mumlar görüyorsak burada satıcıların güçlü olarak devam ettiği bir süreci takip ederiz. Gene düşük zaman dilimlerinde bakacağız. Burada bazı seviyeler belirleyeceğiz. Sonuçta şu yükselişin düzeltmesini yapıp yükselişe devam ediyor diyeceğimiz bir süreçte yaşanabilir. Dolayısıyla şu alan biraz sıkıntılı, belirsiz bir alandır. Burada her gün veya her saat hangi zaman diliminde analiz yapıyorsak kapanan, sonlanan her mumda tekrar analiz güncellememiz gerekecek. O nedenle temkinli olunması gereken bir süreçteyiz. Şimdi buradan gümüşün düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde de bakın şu yükselişi artık analiz ediyoruz. Yukarıda 31.53'lerden başlayan şu satış aşağıda bugün itibariyle 31.10-31 desteğini kırmaya başladı. Bu önemli bir bölge. Bu bölgenin kırılması gümüşün bir düzeltme sürecine girdiğini bize gösteriyor. Bakın şu yükselişin düzeltmesi için de artık. Bu da aşağıda 30.80 ve 30-37 bölgesine kadar düzeltme olarak kalacaktır. Ve tekrar buradan alıcıların güçlendiğini, talebin artmaya başladığını görüyorsak o zaman sorun yok. Şu yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Ancak 30-37'lerin altında hareketler, gene satışlar güçleniyorsa burada bir 30 dolar ara destek olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bizim ana beklentimiz artık 30-37 kırıldıktan sonra tekrar bu bir önceki dibe doğru 29-70'lere doğru satışların devam etmesi beklenir. Böyle bir durumda da burada bir çift dip oluşacak mı bunu takip ederiz. Ancak büyük resimden baktığımızda şu düşüşün zayıf bir tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Dolayısıyla bugün, yarın, önümüzdeki günlerde bu bahsettiğim destek bölgelerinden 30-80, 30-37 bölgesinden gelen arzlar talebe dönüyor mu? Bunu takip etmemiz gerekir. Bunu da nasıl yapacağız? Ya mum analizi yaparız ki önemli bir analiz yöntemidir. Fakat çokça da yanlış anlaşılan bir analiz yöntemidir. Veya nispeten daha kolay olan dip tepe analizi yaparak da buradan arzın talebe dönüp dönmediğini kontrol etmemiz gerekir. Dip tepe analizine de bir örnek göstermem gerekirse bakın şu tepeden başlayan bir satış. Bu bölgeden destek buluyor, tepki geliyor. Gelen tepki bir önceki tepenin altında bir tepe oluşturup sonrasında da bu gelen satışlar bir önceki dibi kırıyorsa artık burada bir düşüş trendi başladığını bize gösterir. Satıcıların güçlü olduğunu gösterir. Bunu şöyle okumaya çalışın. Gelen satış sonrasında gelen alıcılar şuradaki satıcılardan daha zayıf kalıyor ki bir önceki tepenin altında tepe oluşturuyor. Bu bölgeden gelen satıcılar da şuradaki alıcılardan daha güçlü ki bir önceki dibin altında da artık fiyatları gördüğümüz bir süreç yaşanıyor. Bu bahsettiğim 30-80 ve 30-37 bölgelerinde benzer hareketleri tersini görüyorsak alıcıların güçlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Aksi takdirde burada satışlar 29-70'lerde bir çift dip yapacak mı? Buradan talep güçlenecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak ons
ons altında da bakın aynı hareketi görüyoruz. Şu düşüşün minimum tepkisini verdi. 2630'lardan şu an tekrar satışla karşılaşıyoruz ve gene belirsiz bir süreç aslında burası. Şu yükselişin düzeltmesini yapıp yükselişe devam mı edecek, yoksa şu düşüşün tepkisini verdi, tekrar satışa dönüp şu bir önceki dibi de kıracak bir hareket mi yapacak? Bunu bugünden öngörebilmemiz mümkün değil. Ancak düşük zaman dilimlerinde gene bu düzeltme seviyelerini takip edeceğiz ve oradaki arz talep dengesine göre işlemlerimize yön vermemiz gerekecek. Ancak şu an için gelen şu son satışlarla birlikte şu düşüşün zayıf bir tepkisini verdiğimizi söyleyebiliyoruz altın için. Şimdi altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu yükselişin düzeltmesinin başladığını söyleyebilmemiz için aşağıda 2618-2610 desteğinin kırıldığını görmemiz gerekir. Bu takdirde burada bir düzeltme sürecinin başladığını söyleriz ve 2600'lere doğru burada satışlar derinleşecektir ve bu minimum düzeltme sınırı olacaktır. Maksimum düzeltme sınırı ise 2577-2572'den geçmekte. Bu destek korunduğu sürece sorun yok. Şu yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Ancak 2572 altında da kapanışlar alıyorsak bakın şuradaki konsolidasyon alanının aynı zamanda direnç bölgesi oldukça önemli bir bölge. Bu bölge kırılıyorsa bir 2558'lerde gene dikkatli olacağız. Konsolidasyon alanının aynı zamanda destek bölgesi ve %78.6'nın geçtiği bir bölge önemli olacak gene. Ancak burası bir ara destek olarak karşımıza çıkar. 2572 kırıldıktan sonra ana beklentimiz tekrar 2536, şu bir önceki dibe kadar satışların devam etmesi olacak. Dolayısıyla bugün yarın şu belirlediğimiz destek bölgelerinden arz talebe dönüyor mu bunu takip ediyor olacağız. Buradan platinin günlük grafiklerine geçtiğimizde bakın gene bu düşüşün minimum tepkisini verdik. Tekrar buradan satış alıyoruz. Gene aynı görünüm, şu bant önemli olacak. Bu bölgede bir destek bulup tekrar alımlar geliyor mu bunu takip edeceğiz. Bunun için de platinin gene düşük zaman dilimlerine döndüğümüzde bakın burada 962 önemli olacak. Bu bölge kırılacak olursa bir düzeltme sürecinin başladığını söyleriz ve minimum 955, maksimum 943'lere kadar satışlar devam edebilir. Bunlar da bir düzeltme olarak kalacaktır gene. Burada 940'ların altına tekrar inmeye başlarsa platin bir ara destek bölgesi olarak 935'i takip edeceğiz. Bakın şu dip bölgesi önemliymiş. Bu bölgede kırılacak olursa ki bu ara destektir. Bizim ana beklentimiz gene 920'lere doğru bu satışların derinleşmesi olacak. 940'ların altına inecek olursa. Ancak bugün için yukarıda 962, 960 altına iniyor muyuz? Bunu takip ediyor olacağız. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyumda bakın şu düşüşün tepkisini verdi ve tekrar satışlar gelmeye başladı bugün için. Yine burada da benzer bir durum var. Minimum tepkiyi verdik, tekrar satışa mı dönüyoruz? Yoksa bir düzeltme yapıp yükselişe devam mı edeceğiz? Bunu sorgulayacağız. Bunun için de paladyumun düşük zaman dilimlerine döneceğiz ve şu yükseliş sürecini takip ediyor olacağız. Şurayı bir düzeltelim. Evet bakın şu yükselişin düzeltmesinin başladığını söyleyebilmemiz için 1010-1004 desteğinin kırılması gerekecek. Bu tarz bir kırılım gelirse 990'lara kadar minimum düzeltme, maksimum 959'lara kadar devam edebilir bu düzeltme. Bu tarz bir harekette sorun olmayacak ancak bakın şurası kırılacak olursa 953 altında kapanışlar almaya başlarsak 937 bir ara destek bölgesi, bakın şu alanı gene kontrol edeceğiz. Ancak bu bölgenin de artık kırılması ana beklentimiz olacaktır. 910'lara kadar satışlar devam edebilir. İşte bu bölgede gene bir çift dip oluşacak mı? Bunu sorgulayacağız. Tüm değerli metallerde bu sorguları yapacağımız günler bekliyor bizi. Ancak tabii şu desteklerden minimum düzeltme ve maksimum düzeltme bölgelerinden arzın talebe döndüğünü görüyorsak zaten bir sıkıntı yok. Şu yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Bugün için aşağıda 1010-1004 desteği kritik olacak paladyum için. Buradan son olarak yine bir Brent petrole de bakalım. Önemli bir destek bölgesinden alımlarla karşılaşıyoruz. Burada takip edeceğimiz direnç bölgesi 76-50-75-10 olacak. Bu bölge geçilecek olursa da gene şu yatay bandın direnci 82
82-65-81 bölgesi olacak. Ancak tabi burada yani bir yatay bant hareketi söz konusu. Bunun desteği kırılmadıkça veya direnci kırılmadıkça bir yön tayin etmemiz mümkün değil. Şöyle geniş açıdan baktığımızda da zaten Brent petrolde uzun zamandır yatay bant hareketi takip ediyoruz. Desteğe çok fazla temas aldığı için zayıf bir destek bölgesi. Ancak tabii kırılmadığı sürece de gene kesin bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla son yaptığım analizden bugüne değişen bir şey yok. Günlük grafiklerden bakıyoruz. Bu belirsizlikten dolayı bakın şu alanın analizini yapmak sağlıklı değildir. Burada ya aşağıda bir 68 doların altına indiğini göreceğiz analizleri güncellemek için ya da yukarıda 82,5'ların 82-65'lerin üstüne attığını görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde şu dar alanda yapacağımız analizler sağlıklı sonuç vermeyecektir. Evet, değerli metallerden kısaca bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.